Merhaba. Bu videoda Victor Hugo'nun yazdığı Sefiller romanının özetini dinleyeceksiniz. Jean Valjean sadece bir somun ekmek çaldığı için kürek cezasına çarptırılır. Ancak birkaç kez kaçmaya çalıştığı için cezası 19 yıla çıkarılmıştır. 1815'te serbest bırakılır. Fakat hapisten çıktıktan sonra inancını kaybeden, topluma öfke ve kin besleyen biri haline gelmiştir. Sefil bir şekilde D kasabasına gider. Kasabanın psikoposu ona iyilik gösterir ve böylece Jean Valjean'ın ruhu aydınlanır. Jean Valjean, yıllar sonra kendine böylesine güzel davranıldığı için çok mutlu olur. Fakat Jean Valjean bu güzel davranışa rağmen kendine engel olamayıp psikoposun gümüş yemek takımlarını çalar. Polis Jean Valjean'ı yakalar ve onu psikoposun karşısına çıkarır. Ancak psikopos güzel davranışından ödün vermeyerek yemek takımlarını kendisinin hediye ettiğini söyler. Hatta polisin yanında "Şamdanları unutmuşsun" diyerek Jean Valjean'ı kurtarır. Jean Valjean, psikopostan özür diler ve hayatına dürüst ve erdemli bir insan olarak devam etmeye karar verir. Geçimini sağlamak için Fransa'nın kuzeyinde ucuz mücevher üretimi yapmaya başlar. Burada geçmişini gizler, kısa sürede zengin olmayı başarır ve hatta kasabada herkesin sevgisini kazandığı için belediye başkanı seçilir. Ancak Jean Valjean'ın geçmişi hakkında şüpheler ortaya çıkar. Polis Javert, bir hırsızlık olayından hareketle araştırma yapar. Polisin araştırdığı konu, D kasabasındaki hırsızlık olayına kadar gelir. Jean Valjean, yerine aynı isimde olan başka biri tutuklanır. Bunun üzerine polis Javert, hata yaptığından dolayı Jean Valjean'dan özür dileyip istifa etmek ister. Polisin istifası kabul edilmez ve konu kapanır. Ancak Valjean, kendisi yerine bir başka kişinin hapse atılmasını kendi ahlakına uygun bulmaz. Bu yüzden hapishaneye girer ve yalnızca bir gece kaldıktan sonra hapishaneden kaçar. Jean Valjean, özverili bir şekilde çalışarak kazandığı parayı biriktirir ve teslim olmadan önce yanında götürür. Eski bir fahişe olan Fantina'nın ölümünden sonra kötü koşullarda yetişen Fantina'nın kızı Cosette'i bulur. Valjean, Cosette'i de yanına alır ve bir manastıra sığınırlar. Jean Valjean, manastırda bahçıvanlık yaparken evlat edindiği Cosette, rahibe okuluna başlar. Polis müfettişi Javert'den kaçmayı başaran Jean Valjean, güvenli bir şekilde hayatını sürdürmektedir.